Sağlığım için her şeyin bu bölümünde anneleri, babaları da özellikle ekran başına davet ediyoruz. Çocuk sağlığı ile ilgili önemli bir konuyu konuşacağız. Çocuklarda öksürük, öksürüğe yol açan hastalıklar ve bunların tedavilerine kısaca değineceğiz. Bu konuda bize Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Fazilet Karakoç bilgi verecek. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, biraz önce babaları özellikle annelerle birlikte ekran başına davet ettim. Çünkü bir çocuk bakımı, çocuk yetiştirmesi, çocuğun sağlığı, hastalığın bakımı sadece annelerin değil, babaların da birlikte paylaşılabileceği bir sorumluluk olduğu için eğer sorularınız olabilir, bugünlerde de çocuğunuzda öksürük ve özellikle de geçmeyen öksürük varsa özellikle bu bölümümüzü dikkatle dinlemenizi öneriyorum ve sorularınız için de iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle zaten çoğu çocuk öksürüyor. Neredeyse hani bir öksürmeyen çocuk yok diyeceğim. Çoğu anne baba daha çok öksürüğü gribe, soğuk algınlığına bağlıyor ama öksürük özellikle de çocuklarda geçmeyen öksürükler hangi hastalıkların habercisi olabilir? Evet, söylediğiniz gibi gerçekten çok sık rastlanan bir şikayet. Sokaktan geçen 100 çocuğu çevirsek en azından 30 tanesinin bir önceki hafta öksürük şikayetiyle bazı ilaçlar kullandığını görüyoruz. Öksürüğün süresi önemli, çok önemli. Çünkü özellikle 2 haftanın altındaki öksürükler basit üst solunum yolu enfeksiyonlarının takiben ortaya çıkmış olabilir ama öksürük 4 haftanın üzerindeyse, öksürük balgamlı bir öksürükse, beraberinde ateş eşlik ediyorsa altta yatan başka önemli hastalıkların bulgusu olabilir. Öksürüğün nasıl başladığı da çok önemli. Mesela birdenbire başlayan, hiçbir şey yokken, hiç üst solunum yolu enfeksiyonu, birdenbire başlayan bir öksürük, bal gibi de çocuğun akciğerine bir yabancı cisim kaçmış olabilir. Ani bir şekilde başlayan bir öksürük, farklı niteliği olan bir öksürük, ötme tarzında olan bir öksürük. Ama öksürük bir üst solunum yolu enfeksiyonu takiben başlamışsa çoğu kez bir enfeksiyonla ilişkilidir. Ama gerçekten 4 haftanın üzerinde olan öksürük uzamış bir öksürüktür ve altta yatan önemli başka hastalıkların mesela tüberküloz gibi, kistik fibrozis gibi, zatürre gibi habercisi olabilir. Peki şimdi sizi dinlediğimde şunu anlıyorum. Aslında anne baba anlamayabilir ama çocuk size geldiğinde yanınızda öksürse, evet, o öksürüğün tınısından, nasıl olduğundan, neden olduğunu biraz olsun anlayabiliyorsunuz değil mi? Öksürüğün niteliği bize yol gösteriyor birazcık. Mesela kuru bir öksürüğün olması daha çok astımlı hastalarda rastladığımız bir özellik. Ama mesela balgamlı öksürüğün olması daha çok alt solunum yolu enfeksiyonu, zatürre, bronşit gibi hastalıklarda ya da bazen ötme şeklinde kurup öksürüğü ya da köpek havlaması diyoruz. O da bazen yine ses tellerinin etrafındaki enfeksiyonlar, larenjit gibi ya da bazen doğumsal bazı hava yolları anomalileriyle ilgili olabilir. Nitelik bize düşündürebilir yani öksürüğün niteliği ama ne yazık ki her zaman işimiz o kadar kolay değil. Yani işte balgamlı öksürükse bu bronşittir ya da kuru öksürükse bu astımdır kadar kolay değil. Hastanın bütününü değerlendirmek gerekiyor, muayenesini, bazı testlerini, hikayesini. Peki bir şey daha soracağım. Çocuklarda da reflü görülüyor değil mi? Çocuklarda bazen reflüde öksürük yapabilir mi? Reflü öksürük yapıyorsa reflüden kaynaklanan öksürüğün bir farklı bir özelliği var mıdır? Şimdi reflü öksürük reflü tam bu yumurta tavuk yumurta meselesi gibi. Reflü öksürüğü arttırabilir, öksürük de reflüyü arttırabilir ama bu birliktelik çocuklarda, erişkinlerde gördüğümüz kadar sık değil. Ve aslında bunun mesela gece yatmadan önce 2 saat önce beslenme olmamasını öneriyoruz. Gece beslenmesi diyoruz. Bazen çocuk 3 yaşında gece uyurken biberonla emerek uyuyor mesela. Ya da gece kalkıyor 2'de 3'te biberonla mama alıyor. Mesela bu gece reflüsünü arttırabilir, öksürüğü arttırabilir. Ama şunu da vurgulamak istiyorum ki çoğu bebekte gereksiz yere reflü tedavisi alıyor. Hani gece öksürük eşittir reflü demek de değil. Çocuklarda bu birliktelik çok çok sık görülen bir şey değil. O yüzden bizim böyle hep sık karşılaşılan problemlerle ilgili tanı ve tedavi rehberlerimiz vardır. Bunların önerisi şu anda şu şekilde.
Eğer öksürükle gelen bir çocukta gastrointestinal bir semptom yoksa, yani ne demek bu? Karın ağrısı, kusması, iştahsızlığı, ezbere antireflü tedavisi verilmesi çok önerilen bir şey değil. O yüzden hani tabii ki reflü, öksürük, reflü bunlar hep aklımızda. Ama hani gelişigüzel reflü tedavisi kullanmak da çok doğru bir yaklaşım değil. Tabii şimdi çocuklarda gelişigüzel reflü tedavisine değindiniz. Bir de annelerde, ailelerde hani hemen bir balgamlı öksürük ya da bir ateş olunca doktor antibiyotik yazsın, antibiyotik verelim ya da evde büyüklerden kalan ya da eski tedaviden kalan bir antibiyotik varsa hemen antibiyotiğe başlamak. Evet. Bu konuda da siz hekimler hep antibiyotiklere mesafeli davranıyorsunuz. Neden? Şimdi demin de söyledik, öksürük çok sık rastlanan bir semptom, şikayet ve de çok yanlış tedavi edilen bir durum aynı zamanda. Antibiyotikleri neden istemiyoruz? Çünkü çocuklarda öksürüğe yol açan hastalıkların aslında çoğu, yani bunları başlatan viral enfeksiyonlar ve viral enfeksiyonlarda da antibiyotik kullanmanın hiçbir anlamı yok. Yani siz onu antibiyotik verdiğinizde o öksürük daha kısa sürede ortadan kalkmıyor. Ve bir antibiyotik verildiğinde vücuttaki olası zararlı mikropları öldürmek için veriyoruz onu. Ama o mikroplar ondan etkilenmiyor. Çünkü bunlar virüs, bakteri değil. Ama vücutta yararlı bir takım mikroplar var. Bunların dengesini bozuyoruz. Çocuk bir antibiyotik aldıktan sonra vücudunun normal dengesine dönmesi neredeyse 3 ayı buluyor. O yüzden gelişigüzel antibiyotik kullanmak, hem vücudun dengesini bozmak hem de gerektiğinde kullanabileceğimiz antibiyotiklere direnç gelişmesi açısından istediğimiz bir şey değil. Şimdi biraz önce şeye değindiniz. Aslında çocukta aniden ortaya çıkan bir öksürük, yabancı hele dediniz hırıltılı bir öksürükse belki de yabancı cisim yuttuğunu gösterebilir. Yabancı cisim yuttuktan sonra bir çocuk ne kadar süre sonra bu tablo ortaya çıkabilir? Başka yabancı cisim yutmanın bilinen annelerin, babaların dikkatini çekeceği başka belirtileri de var mıdır? Şimdi, yabancı cisimde hikaye tabii çok önemli. Genellikle şöyle oluyor: bir şey yerken ya da oynarken aniden öksürmeye başladı, nefesi kesildi, işte hemen sırtına vurduk. Hani böyle bir hikaye varsa işimiz çok kolay. Ama hastaların %50'sinde böyle bir hikaye olmuyor. Hastaların bazısı haftalardır süren öksürük ya da astım tanısıyla mesela yıllarca tedavi görüyor. Yurt dışında gelişmiş ülkelerde bile çocuk 5 yıl astım tedavisi görüp ondan sonra akciğerinden bir yabancı cisim çıkabilir. O yüzden burada en önemli olan şey çocuğun tedaviye verdiği yanıtın. Çocuğunuzun herhangi bir şikayeti varsa, bu öksürük, hırıltı, nefes darlığı olabilir. Bir takım tedaviler verilmesine rağmen işler yolunda gitmiyor ise, yabancı cisim aspirasyonu ya da altta yatabilecek başka hastalıklar, tüberküloz, kistik fibroz, bunların araştırılması gerekir. Türkiye'de en önemli sorun, biz çocuklarımıza çok fındık fıstık veriyoruz. Evet. Hani 5 yaşın altında uygun şekilde hazırlanmayan bu tür yiyecekler çocukların çiğneme ve yutma fonksiyonları tam olarak gelişmediği için bunlar yemek borusu yerine nefes borusuna kaçabiliyor. Ve oraya kaçtıktan sonra bu genellikle hemen bulgu veriyor. Ama özellikle yanında bunu görecek, tanımlayacak, tanık olan bir ebeveyn yoksa ya da bir büyük yoksa bazen çocuk haftalarca başka şikayetlerle doktor gezebiliyor. Peki şimdi bu akciğerlere kadar kaçabiliyor dediniz yabancı cisim. Akciğerlere kaçmasının sonu tedavide edilmezse ne olabilir? Zatürre gibi daha ciddi bir tabloya dönüşebilir mi? Bu yabancı cismin ne kadar büyük olduğuna ve nereye tıkadığına bağlı. Çocuk hayatını kaybedebilir anında. Yani yabancı cisim akciğerine, nefes borusuna kaçtığında, özellikle ses tellerimizin altındaki ana nefes borusunu tıkarsa hayatını kaybedebilir. Daha küçük bir yabancı cisimde daha aşağıya gidip orayı tıkayabilir. Astım gibi ya da bronşit gibi, bitmeyen öksürük, balgam, hırıltı gibi bulgular verebilir. Bir de mesela şöyle çok ilginç şeyler oluyor. Mesela yabancı cisim gidiyor, sağ akciğerinin alt kısmında küçük bir hava yoluna yerleşiyor. Ondan sonra çocuğun haftalarca süren öksürükleri oluyor. Ama birdenbire ani bir öksürük kriziyle yabancı cisim yer değiştirip daha büyük bir hava yoluna geçip ani bir nefes darlığı ya da daha kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bir şey artık biraz konuyu değiştireceğim. Çünkü diyorsunuz ki bir iki kere vurgu yaptınız. Aslında öksürükler kistik fibrozis gibi bir hastalıktan da kaynaklanabilir. Kistik fibrozis çok bilinen bir şey değil. Biraz bize kistik fibrozisi anlatır mısınız? Kistik fibrozis genetik bir hastalık. Hem annenin hem babanın bazı genetik özellikleri taşıması gerekiyor. 1/4'inde kistik fibrozis oluşabiliyor. Bu hayat boyu süren bir hastalık. Nasıl gözümüz mavi, bu hayat boyu bu şekilde devam ediyor.
son hayat süresini kısıtlayan bir hastalıkta kistik fibrozis. Ama son yıllarda çok heyecan verici gelişmeler var kistik fibrozis'in tedavisiyle ilişkili. Evet. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da kullanıma giren 2012 yılından itibaren. O yüzden biz de çok heyecanlıyız bu konuyla ilgili. Bir an önce ülkemizdeki hastaların da bu tedavilere ulaşabilmesini umut ediyoruz. Şu an Türkiye'de yok mu bu tedaviler? Şu an Türkiye'de bu yeni tedavilere ulaşım söz konusu değil. Kistik fibrozis aslında biraz daha toplumun da daha çok tanıması gerekiyor. 2015 yılından itibaren yeni doğan tarama programına da alındı. O yüzden bebekler daha erken tanı alabiliyorlar. İnşallah bu yeni tedavilere de ulaşım söz konusu olursa yaşam süresini kısıtlamayan, nasıl insülin diyabeti kontrol ediyor? Yeni tedavilerde kistik fibrozis hastalığını kontrol eden, hastaların yaşam süresini kısıtlamayan bir hastalık haline dönüşecek. Kistik fibrozis'in bize biraz belirtilerini anlatır mısınız? Çabuk tanı konan bir hastalık mı? Ve özellikle de risk grubuna kimler giriyor? Kistik fibrozis genetik bir hastalık, demin de söylediğim gibi. Şikayetler doğumdan itibaren başlayabilir. Bağırsak tıkanıklığı, mekonyum ileus denen ilk bulgusu olabilir. Ama 2000'den fazla farklı genetik mutasyon bu hastalığa yol açtığı için mesela 50 yaşında, 60 yaşında da tanı alabilir hastalar. Bazı hastalar genellikle tipik bulgular, yeni doğan dönemden itibaren bulgu vermişse eğer, bağırsak tıkanıklığı, sonrasında tekrarlayan öksürükler, balgamlar, hırıltılar. Mesela birçok çocuk astım diye tedavi edilebilir. Ama bir çocuğun eğer büyüme ve gelişmesinde problem varsa, çünkü kistik fibrozis hastaların %85'i yeterince kilo alamıyorlar. Aslında iyi yemelerine rağmen bazı gastrointestinal enzimlerinde yetersizlik olduğu için aldıkları besinleri vücuda yararlı hale getiremiyorlar ve kilo alamıyorlar. O yüzden hastaların %85'inde kilo alma problemi oluyor. Tekrarlayan zatürreler, bronşitler en sık rastlanan bulgular. Tanısı çok basit aslında. TER test denen basit bir testle yapılıyor. Bir saat gibi çocuğun canını acıtmayan bir şey kola takılıyor. TER toplanıp onun içinde bazı maddeler ölçülebiliyor. Peki şunu söyleyeyim, oranı nedir kistik fibrozis'in toplumda görülme oranı? Genetik bir yanı var dediniz. Evet. Aynı aile içinde hem oranını rica ediyorum hem de birden fazla kistik fibrozisle çocuk da olabiliyor mu? Tabii ki. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da sıklığı 1/2000, 3000 ama ülkelere göre değişiyor. Mesela 1/17.000 olan ülkeler de var. Biz de bu tarama ile birlikte hani ülkemizdeki sıklığını belirlemek için hani çalışmalar yaptık. Yine farklı bölgelerde farklı çıktı. Yani Türkiye'nin geneline baktığınızda mesela 1/9.000, 1/7.000, bazı bölgelerde 1/2000 gibi sıklık belirten çalışmalar var. Siz çocuk göğüs hastalıkları uzmanları olarak esas ilgilenme alanınızdan biri de herhalde kistik fibrozis. Evet. Şunu sormak istiyorum. Türkiye'de tabii tanı koyabilmek için göğüs hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları uzmanı değil, tüm çocuk doktorlarının, hatta pratisyen hekimlerin, aile hekimlerinin bile kistik fibrozisle ilgili daha odaklanmaları, belki de ayrıcı tanıya daha farkındalıkla yaklaşmaları gerekli. Bu konuda Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği olarak bir eğitim çalışmaları yürütüyor musunuz? Topluma yönelik olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi bu konuyla ilgili olarak her yıl kongre düzenliyoruz. Bu kongremizde hatta bu yıl Amerika'dan da konuklarımız olacak. Michigan Üniversitesi ile bir collaboration yürütüyoruz, Marmara Üniversitesi. Onlar da kongremize katılacaklar. Onun dışında, kongre dışında da doktorlar için, yardımcı sağlık personeli için çeşitli kurslar düzenliyoruz. Bir de KİFTER'den bahsetmeden geçmek istemiyorum. KİFTER, kistik fibrozis hastaların kurduğu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Bu konuyla ilgili çok önemli çalışmaları var. Çok özveriyle çalışıyorlar. Web sayfaları var. Hastalara ve hasta yakınlarına yardımcı olabilmek için, onlara bilgi verebilmek için, destek verebilmek için çalışıyorlar tüm güçleriyle. Şimdi artık sizinle ilgili bölümü kapatacağım. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı olarak çocuklarda öksürükleri, özellikle de geçmeyen öksürükleri anlattınız. O kapsamdaki hastalıkları da kısaca değindiniz. Çok sağ olun. Özellikle de içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle domuz gribi var ve yaygın. Domuz gribi yaygınlığının daha ne kadar süre devam edeceğini
düşünüyorsunuz. Grip aşısı çocukları domuz gribine karşı korur mu? Evet. Aynı zamanda bir de zatürre aşısı. Zatürre de çocuklarda öksürüğe ve ciddi problemlere neden olabiliyor. Çocuklarda zatürre aşısı yaptırılması gerekiyorsa ne zamanlar yapılmalı, kaç doz yapılmalı? Çok kısa rica edeceğim çünkü süremizi O zaman aştık zatürre sayılır. ile başlayayım. Zatürreye Evet. birçok mikrop etken olabiliyor. Evet. Bakteriler ve virüsler ama en önemli bakteriler streptokok denen. Bunlara 2., 4., 6., 18. aylarda aşılar yapılıyor. Yani iyi bir aşılama programı var Türkiye'de zatürre açısından. Ek bir aşıya ihtiyaç yok. İnfluenza açısından da H1N1 dediğimiz domuz gribi özellikle Ekim aylarında salgınlar başlayıp Ocak-Şubat'a kadar Kuzey Yarımküre'de devam ediyor. Grip aşısını Eylül-Ekim aylarında olmak gerekiyor. Ama grip olmadığınız sürece hani Ocak'ta, Şubat'ta da grip aşısı olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Grip aşısı olduğunuz zaman bu size influenzadan, domuz gribinden ve onun getirebileceği arkasından komplikasyonlardan zatürre gibi hastane yatışları hatta yoğun bakım yatışları gibi koruyacaktır. Ben çok teşekkür Ben ederim teşekkür Profesör ediyorum. Doktor Fazilet Karakoç. Sağlığım için her şeye katılarak verdiğiniz bilgiler için Ben sağ olun. teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sevgili izleyiciler, sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.